Bugün 27 Haziran Perşembe. Dün şöyle bir analiz paylaşmıştım. Buna yönelik burası body kapanıcı gelmedi ve swap kaldı. Nasıl bir işlem alabilirdik onu göstereceğim. Beni takip eden insanlar için. Önce daily time frame'den başlamak istiyorum. Swing yapımız market yapısı açısından bir iş ilerliyor. Burada bir kırılım geldi. Şurada bir internal yapımız var, yani swing yapının içindeki daha küçük bir yapı. Bu yapıda premium noktalara geldikten sonra bir işe evrildi ve şu anda bir iş trend swing ile internal yapı uyumlanmış durumda. Burada tekrar e, şöyle şu hareketi görebilirsiniz aslında. Pullback fazı nasıl korektif bir şekilde ilerliyor, düzeltici. Ama fiyat gerçek asıl fazına geçtiğinde impulsif bir şekilde ilerliyor. Şurada şu an bir range yapıyor. Hem alt hem üst. İlk nereye alır? Bunu bilmek için müneccim olmak lazım ya da alt time frame'leri takip etmek gerekiyor, ama üst tarafta da güzel bir likidasyonumuz var. Alt tarafta da güzel bir likidasyon var ki burada da bir trendline var. Burası zaten büyük bir likitte barındırıyor. Yani şu kutu tekrar mesela bir pullback için güzel bir yer. Ama çok karıştırmadan ben bugüne geçmek istiyorum. 4 taşa inelim. Ee, 4 taş swing yapımız da bir iş. Internal yapımız swing yapıyla uyumlanmış durumda. O da bir iş akıyor. Şurada fiyat bir bu ayağın premiumuna geldikten sonra karakter değişimi veriyor burada. Ee, Buradan sonra zaten şurada bir short yakalamıştık. Hep birlikte Twitter'da atmıştım. O çok önemli değil. Şurası artık premium'u geldiği için artık buranın tekrardan geri dönüş noktasının hedef olduğunu düşünebiliyoruz. Ama burada bir ikili dip bıraktıktan sonra fiyat burayı tarıyor. Ve burada bir body kapatımı gelmiyor. Yani bu weak alan aslında yeni bir high çıkaramamış oluyor. Pardon, daha doğrusu bu high yeni bir low çıkaramamış oluyor. Bunun acaba zayıf mı olduğunu artık düşünmeye başlayabiliriz. Bunun ilk ihtimali nedir senaryo olarak? Şuradaki supply alanımız var. Bunun düşüşü, değil mi? Bu taranda şöyle olabilir, çünkü fiyat bunu tarar, hop bunu yapabilir. Ama biz burada o işleme yakalanmayalım diye şunun en azından mesela geçilmesini bekleriz. Bu geçildikten sonra daha bir rahat konfirme ile şuranın hedef olabileceğini aklımıza getirir ve buradan long kararız. Ama intraday trade edenler için daha güzel bir şey vardı. Buradaki likiditeyi aldıktan sonra 15 dakikaya inelim. 15 dakikalık swing yapımız bir iş. Burada bir yeni kırılımımız var. Mesela şurası da aslında bir swing kırılımdı. Burası da güçlü bir yerde, ama nasıl güçlü? Yani swing low'un yaratılmış tarzına bakarsanız burada hiçbir likitte olmadan yaratılan bir swing low. O yüzden çatır çatır geçiliyor yani. Direkt güçlü diye burası swing strong bölgesi diye long aramak çok anlamlı değil. Çünkü Twitter'da da yazmıştım mesela. Şurada bir hareket oldu ama bu hareket neyi değiştirdi ki mesela? Hiçbir şeyi değiştirmedi. Yani burada neyi geçtik biz? Burada ne yaratıldı? Burada bayağı bir tuzak yani. Buranın dönüşünde şuradan long arayanlar için eee onlar likitte oldu maalesef. Şuraya bakarsak güncel harekete dönelim. Ne yapabilirdik diye. Fiyat bu likiditeyi taradıktan sonra şöyle bir hareket yapıyor. Hala bekliyoruz. Burada bir likitte bölgesi var, çünkü buraya alıp düşebilir diye düşünüyoruz. Ve saat de zaten bana uymuyor açıkçası burada işlem almam için. Bekliyorum. Sabah şu an Frankfurt açılışını bekleyeceğim ben. İleri sarmaya başlayalım şimdi. Çık çık. Şunu biraz hızlandırırsak. Hah. Şimdi. Burada bir IBOS elde etmiş olduk. O halde blow'umuz artık internal strong bölgesi. Peki buranın dönüşünde IBOS'u aldıktan sonra artık aslında biraz 4 taşla ilgili bir bilgimiz var. Çünkü şurası zaten 4 taşa çıkmadan da görebileceğimiz gibi burası mesela 4 taş bir supply alanı. Ama fiyat internal'da trendini değiştiriyor. Frankfurt açılışıyla birlikte. Bir bakalım ne yapabiliriz. Burada ne yapıyor? Burada bu week aslında bize bir likit aldığını gösteriyor fiyatın. Şurada trendini değiştiriyor.
hem trendini değiştiriyor hem de seans açılışı ile birlikte supply demand arasındaki denge de değişiyor. Aa, kutumu kaydetmemişim. Bu denge değiştiği için artık mesela çok agresif olanlar, yani ben o kadar agresif değilim mesela, buradan short bakabilirler. Nereye kadar? Şu bölgeye kadar. Neden çok agresif diyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Buradan buraya kadar tutabilirsiniz longunuz çünkü. Çünkü internal yapımız bullish evrildi. Şurada bir güzel bir hedef alabileceğiniz trendline kitlesi de var. Yani burada bir engel yok. Buraya kadar shortunuzu tutarsınız. Bu poi aslında güzel de bir poi, swaplenmiş durumda. Buraya kadar tutabiliriz değil mi? Peki inelim, 5 dakikalığa bir şey var mı? Evet, yani şurayı lit olarak kullanabilirsiniz. Ama benim şahsi tecrübem, yani bu kadar dar bir alanda fiyat dönüyorsa, yani fiyat şöyle yapıp dönerse daha düşük time frame'e inmek isterim. Ama fiyat böyle yapıp döndüğü için şuralarda hemen benim bir risk entry'm bulunmalı diye düşünüyorum. Şöyle, hatta şunun üstüne stopumu koyarım. Buraya kadar yani 2R. Çok hızlı gir çık işlemi olabilir burada. Çünkü asıl hedefimiz bizim bu IBOS'tan sonra şurada bir long işlemi aramak istiyoruz burada. Bakalım. Evet, etiketlendik, harika. Hop, şimdi çok sert düşüyor aslında. Yani normal şartlarda mesela şurada şunu bekleyebilirsiniz. Şöyle bir CH gördükten sonra buna dahil olmak isteyebilirsiniz. Ama her zaman bunu vermiyor. Her zaman bunu vermediği için de 5 dakikala inelim. Bakalım likitte modelimiz var mı yok mu? Şöyle şunu şurada bırakıyorum. Burada aslında bir likitte modelim var benim kendi açımdan söylersem. Şurada bir karakter değişimi var. Şöyle mavi kalemle çizeyim. Burada bir karakter değişimi var. Burası güçlü bir yer oluyor. Yani burada güçlü bir kitle olduğu düşünülüyor teori gereği. Sonra hop burası alınıyor. Burası alındıktan sonra da fiyat hiç durmuyor. Şuraya geldiğimiz andan itibaren ben artık stop limit ordumu atabilirim. Çünkü poi'me dokunmuş durumdayım. Benim için önemli olan bu poi. Şöyle 2 pips arkasına destek bırakacak şekilde stopumu koyuyorum. Hedefim neresi? Burası. Hedefim daha da fazla olabilir. Neden? Çünkü ben fiyatın aslında şuradaki haylarını alacağını düşünmüyor muyum? Düşünüyorum. O halde hedefimi daha yukarılara koyabilirim. Gerek var mı? Bence yok. 3'er yeterli. Benim görüşüme göre. Bakalım ne olacak. Hop. Evet. 5 dakikaya bakalım neler oluyor. Evet. Güzel. Şimdi. Fiyat burada yeni bir IBOS veriyor değil mi? Dönüşünde long bakabileceğimiz iki alan var. Ya şuraya bakabiliriz. Burası da kendi içinde swaplediği için güzel bir poi. Ya da ekstrem alana bakabiliriz. Mesela şu bacağı da Fibonacci çekebilirsiniz. Mesela poi'niz nereye geliyor? Yine EQ noktasına geliyor değil mi? Güzel bir yer demek ki. Ucuzluk alanlarında poi. O halde buradan long bakabilirsiniz. Mesela buradan yine risk entry atmanız lazım. Çünkü çok dar. Ama şurada şöyle bir poi olduğunda unutmadan o risk entry'nizi atmanız gerekiyor. Yani fiyat buraya da düşebilir. Yani burada stop olduğunuzda burada tekrar almak istemelisiniz. Ama burada mesela 5'e düşmeniz gerekir. Veya şurada 5'e düşelim, ne var diye bakalım. Var mı bir kullanabileceğimiz? Evet var. Mesela benim için
böyle dar alanlarda LC1 dediğim bir likitte modelim var. Yani bacaktaki likitte alanını kullanıyorum. Bu 5 dakikalık bacakta mesela görüyorsunuz şurada bir pullback var ve fiyat devam ediyor. Buradaki demand'in likidasyonunu kullanıyorum. O halde enter atabileceğim yer bu mumdan sonra bu mum. Değil şu mu değil mi? Hedef neresi? Yani normalde burası. Buraya geçtikten sonra mesela stop enter atabilirsiniz. Ama burada bir haber vardı. Haberde böyle bir işlem almak ister misiniz? Tamamen size kalmış. O zaman stopunuzu arkaya koyacaksınız. Yine mesela 2 aylık bir şey hedefleyelim. Bakalım ne olacak. Çünkü şu an ne olduğunu bilmiyorum. Ha yok. Biliyormuşum. Buraya internal week yazdığıma göre. Bakalım. Evet. Haber mumu. Mesela haberle TP olursunuz. Çünkü hedef zaten dedim ya 4 ay supply diye. Neden peki onun hedef olduğunu nasıl anladık? Bakın burada body kapatımı yok dediğim gibi. Önce fiyat buraya gidecek. Şimdi dönüşünde buradan artık yeni bir long bakabiliriz. Bu kutudan hedef muhtemelen burası olacaktır. Ya anlatabileceklerim bu kadar. Umarım açıklayıcı olmayı denedim ama başarabilmişimdir umarım. Yani buradaki bence asıl işlem şundan ziyade şu işlemde. Bu işlem kesinlikle alınması gereken bir işlemdi. Çünkü zaten fiyat internal olarak buradayken şöyle gösterirsem son noktadaydı. Yani bu poydan başka poyu yok. Fiyat burası tutmazsa zaten burası gidecek anlamına geliyordu. Yani buraya direkt şu mavi kutuya risk enti de atabilirdiniz. Mesela eğer seans öncesi takip ediyorsunuz. Ben bu işlemi 15M'de vermedim. Sadece nasıl bir işlem alabileceğinizi göstermeyi deniyorum bu videoyla. Umarım herkese faydası dokunur. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere.